Haziran ayının ilk haftasında. MotoGP padoku, takvimin en çok merak edilen ve en zorlu duraklarından biri olan Macaristan'ın yepyeni pisti. Balaton Park Circuit zeminine teker bastı. Hafta sonu boyunca padokun içinde esen o gergin hava, yarış pazar günü start aldığında tam anlamıyla bir ilk viraj kıyametine dönüştü. Kırmızı ışıkların sönmesiyle birlikte, gridin en önündeki canavarlar, viraj 1'e doğru adeta bir sel gibi aktı. Ancak o pürüzsüz, estetik ve kusursuz akış, saniyeler içinde yerini tam bir enkaz alanına bıraktı. Yarış çizgisine tutunmaya çalışan ve viraj öncesi motosikletini durdurmakta büyük bir problem yaşayan Aprilia pilotu Jorge Martin, ön tekerleğinin kilitlendiğini hissetti. Martin, o kritik salisede refleks olarak freni biraz gevşetip, hemen ardından tekrar sıkmaya çalışsa da, arkadan gelen o devasa itme gücü ve ivme kurbanı oldu. Kontrolü tamamen kaybolan Aprilia, inanılmaz bir hızla gidip takım arkadaşı ve aynı zamanda dünya şampiyonası puan lideri olan Marco Bezzecchi'ye çok sert bir şekilde çarptı. Bu zincirleme tepki, padokun en iddialı isimlerini bir anda pist dışına fırlattı. Martin'in Bezzecchi'yi biçmesiyle başlayan o devasa domino etkisi, hemen yan tarafta çizgiyi korumaya çalışan Gresini Ducati pilotu Fermin Aldeguer'i, Trackhouse Aprilia koltuğundaki Raul Fernandez'i ve VR46 Ducati ile zirveyi hedefleyen Fabio Di Giannantonio'yu da girdabın içine çekti. 5 devasa MotoGP motosikleti yüksek hızın etkisiyle sola doğru büyük bir süratle kayarken, pilotlar ve motosiklet parçaları çakıl havuzuna doğru savruldu. Birkaç saniye içinde şampiyonluk favorisi olan 5 fabrika sürücüsü, kendilerini yerde, motor sporları dünyasının o acımasız çakıllarının arasında buldu. Pist üstündeki bu kaos, televizyon başındaki ve padokundaki herkesin nefesini keserken, yarışın henüz ilk metrelerinde böylesine bir enkazın yaşanması, padokun arka odalarını da anında savaş alanına çevirdi. Yarışın hemen ardından, Aprilia garajında kelimenin tam anlamıyla bir infial yaşandı. Kendi iki fabrika pilotunun, üstelik şampiyona lideri olan Bezzecchi'nin, kendi takım arkadaşı tarafından yarış dışı bırakılması bardağı taşıran son damla oldu. Aprilia CEO'su Massimo Rihola, kameraların karşısına geçtiğinde adeta küplere binmiş durumdaydı. Rihola, yüzündeki o aşırı gergin ifadeyle Jorge Martin'i doğrudan hedef alarak tarihe geçecek sertlikte bir açıklama yaptı. Bu pistte, bu seviyede bir yarışta, üstelik dünya şampiyonluğu kovalayan bir pilotun asla ama asla yapmaması gereken, tamamen amatörce ve kabul edilemez bir hata izledik. Kendi takım arkadaşını ve gridin en temiz yarışan pilotlarını bu şekilde yarış dışı bırakmanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz, diyerek padoktaki o psikolojik savaşı en üst seviyeye tırmandırdı. Garaj arkasındaki bu sert söz düellosu, FIA Hakem Kurulu'nun resmi inceleme başlatmasıyla daha da resmi bir boyut kazandı. FIA Hakem Kurulu, helikopter kameraların ve motosikletlerin telemetri verilerini saniye saniye inceledikten sonra kararını verdi ve Jorge Martin'e acımadı. Kazanın tek sorumlusu ilan edilen İspanyol pilota, önümüzdeki Brno, yani Çekya yarışında çekilmek üzere çift uzun tur cezası kesildi. Bu ceza, MotoGP'nin mevcut dinamiklerinde bir pilotun yarış galibiyeti hayallerini neredeyse tamamen yok eden, onu gridin en arkalarına fırlatan en ağır yaptırımlardan biridir. Jorge Martin, şampiyona lideri Bezzecchi ile arasındaki puan farkını kapatmak için Macaristan'a büyük umutlarla gelmişti. Fakat şimdi hem sıfır çekerek büyük bir darbe aldı, hem de Brno hafta sonunu şimdiden bir hayatta kalma ve cezadan kurtulma mücadelesine dönüştürdü. Padok ve motor sporları medyasının şu an en çok tartıştığı bu olay, Brno'da Martin'in nasıl bir çok sert strateji izleyeceğine dair, milyonlarca izleyicide devasa bir merak uyandırmış durumda. Balaton Park'ın o toz duman olan ilk viraj kaosunun ardından, pistin temiz kalan kısmında ise, dünya motor sporları tarihine geçecek, adeta nesiller boyu anlatılacak bir destan yazıldı. Kazadan hemen önceki o milisaniyelerde, harika bir tepki hızıyla debriyajı bırakıp, kendilerini o enkazın önüne atmayı başaran 3 isim vardı. Ducati Renault Team'in efsanesi Marc Marquez, fabrika Ducati'deki takım arkadaşı Francesco Bagnaia ve Red Bull KTM Factory Racing'in 22 yaşındaki dahi çaylağı Pedro Acosta. Bu üçlü, arkalarındaki faciadan sıyrılarak yarışın ana omurgasını ve tüm podyum mücadelesini oluşturan o muazzam savaşı başlattı. Yarışın ilk turlarından itibaren, Bagnaia'nın lastik koruma stratejisi nedeniyle biraz geride kalmasıyla birlikte, pist tamamen iki farklı neslin, iki büyük devin saf güç gösterisine sahne oldu.
Kariyerinde sayısız şampiyonluk bulunan, ancak geçirdiği ağır sakatlıklar ve özellikle Endonezya yarışından bu yana yaşadığı o korkunç fiziksel sinir sıkışması problemleriyle boğuşan 93 numara Marc Marquez, karşısında köpek balığı lakaplı, gözü kara ve hiçbir şeyden korkmayan çaylak Pedro Acosta'yı buldu. Yarışın orta bölümünden itibaren, Balaton Park pistin o ardışık, teknik ve viraj çıkışında yüksek ivmelenme isteyen şikanlarında, iki pilot teker teker, temasa bir düelloya tutuştu. Acosta, KTM'in o agresif ön taraf tutuşunu sonuna kadar kullanarak, her viraj girişinde Marquez'e inanılmaz sert frenleme atakları yaptı. Hatta yarışın bazı bölümlerinde, iki motosikletin birbirine temas etmesiyle padoktaki herkes ayağa kaldı. Ancak Marquez, o eski şampiyonluk günlerindeki gibi soğukkanlılığını milimetrik bir şekilde korudu. Genç rakibinin her sert atağına, viraj çıkışında Ducati Lenovo GP26'nın o muazzam gücünü ve kendi yarış zekasını birleştirerek kontrataklarla cevap verdi. Yarışın son turlarında, Marc Marquez, adeta bir sürüş dersi, tam anlamıyla bir uzmanlık şöleni sundu. Acosta'nın lastiklerini erken tükettiğini fark eden efsane pilot, son sektördeki o yüksek hızlı virajlarda motosikletini adeta çizgi üstünde dans ettirerek aradaki farkı 1,5 saniyeye kadar çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Bu zafer, sıradan bir yarış birinciliği değildi. Marc Marquez, Balaton Park'taki bu görkemli zaferiyle birlikte kariyerinin 100. Grand Prix galibiyetine ulaşarak motor sporları tarihinde kırılması neredeyse imkansız olan o efsanevi eşiği geçmeyi başardı. Aynı zamanda bu birincilik, İtalyan devi Ducati'nin MotoGP tarihindeki resmi 100. galibiyet mil taşı olarak kayıtlara geçti. Hem Marquez hem de Ducati Lenovo garajı yarış sonunda gözyaşları ve şampiyonluk çığlıklarıyla adeta yıkıldı. Podyum kutlamalarının ardından basının karşısına geçen Marc Marquez, vücudundaki o aşırı yorgunluğu gizlemedi. Ama zihinsel olarak kazandığı o büyük zaferin gururu yüzünden okunuyordu. Marquez, "Bugün sadece pistteki rakiplerimle değil, kendi vücudumla ve zihnimle de büyük bir geri dönüş savaşı verdim. Endonezya'dan beri fiziksel olarak çok acı çektim. Artık genç bir atlet gibi hızlı toparlanamıyorum ve birkaç tur sonra yorgunluk başlıyor." Pedro inanılmaz gözü kara, fren noktalarında motoru sınırda durduruyor. Onunla yarış içinde 2-3 kez ciddi temas yaşadık. Ama hepsi doğru yarış çizgisi sınırları içindeydi. Beni tanırsınız, eğer buradaysam her antrenmanda, her yarışta sonuna kadar savaşmak ve bundan keyif almak için burayım. Bu 100. zafer zihinsel olarak beni tekrar zirveye taşıdı. Diyerek paddock'a net bir mesaj gönderdi. İntikam ateşiyle yanan çaylak Acosta ile kariyerinin en duygusal zaferini alan Marquez arasındaki bu tarihi düello,